Arkadaşlar merhaba. Bu ara videolarımı bu şekilde yapabilirim. Çünkü öbür türlü hazırlık yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde daha rahat oluyor. Hem de yaptığımız podcastleri bu şekilde vlog haline getirebiliriz. O yüzden fazla lafı uzatmayalım, başlayalım. Bugün bana çok garip gelen bir uçak kazasından bahsedeceğiz. Bu uçak kazasını duymuşsunuzdur. 24 Mart 2015 yılında gerçekleşti. Germanwings kazası. Bu kazada 144 kişi ve 6 personel hayatını kaybetti. Tabi kaza araştırması yapıldı. Yani çıkan sonuca göre de yardımcı pilotun kafayı yediği ve kaptan tuvalete çıktığında kapıyı kilitleyip uçağı çaktığına dair bir rapor oluşturdular. Fakat bu rapor beni pek inandırmadı. En başta söyleyeyim, burada anlatacağım her şey tamamen benim kendi kafamda kurduğum kurgu. Çünkü bazı bana göre yolunda gitmeyen şeyler var. O zaman ilk önce biz bir kokpit ses kaydını dinleyelim. Daha sonra başlayalım. Şimdi bu kazanın bana inandırıcı gelmeyen yanı ta en başta başlıyor. Çünkü uçak düşüyor. Şansa bakın. Flight Data Recorder'ın yani kara kutunun hafıza kartı yerinden çıkıyor. Bunu bir süre bulamıyorlar. Daha sonra bulunuyor ve kaza aydınlanıyor. Az önce ses kaydını dinlediniz. Ses kaydında bence olması gereken bir ses eksikti. O ses de kokpit kapı şifresinin tuşlanma sesi. On the code pad, she enters the emergency. Hadi diyelim uçak çok gürültülüydü. Yani Cockpit Voice Recorder bunun sesini kaydetmedi ama bu şifre girildikten sonra bir buzzer sesi duyulur. Code then presses the hash key. Diye öter ve çok rahatsız edici bir sestir. Şöyle bir şey var. Kazadan sonra yapılan açıklamada kaptanın bunu deaktif ettiği söylenmiş. Yani yardımcı pilotun bunu deaktif ettiği söylenmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu sistem deaktif edilir mi? Edilir. Nasıl edilir? Bunun sigortasını çekerseniz deaktif olmaz. Kapı açılır. Bu bir. İkincisi, bunu deaktif etmenin yolu şifre girildikten sonra kokpit kapısının konumunu laka çekmek ya da kapı kapandıktan sonra da laka çekseniz şifreye girdiğiniz pet birkaç dakikalığına kırmızı ışık yakar ama birkaç dakika sonra kendini resetler. Yani birkaç dakika sonra o şifreye girebilirsiniz. Yani o kaptanın sürekli çat 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 onu laka çekmesi gerekiyor. Ayrıca bu çok atıl bir sistem. Çünkü çok kullanılan bir şey değil. Yani evet böyle bir sistem var ama genelde kapı çalınır veya handsetle yani telefon hani görüyorsunuz ya hostesler anons falan yapıyor. İşte onunla içeriği ararlar. Müsaitse kapıyı açarlar. O laka çekme olayı ben müsait değilim demek. Yani birkaç dakika sonra ara demek. Bu kokpit kapısının şifresinin bir normali var. Bir emergency'si var. Yani atıyorum içeride 2 pilot da bayıldı. Oraya başka bir kod girip kapı açılmazsa açılabiliyor. Ama laka çekerseniz onu da deaktif edebiliyorsunuz. Ama ben hiç o diye bir ses duymadım. Yani bir empati kuralım. Ben uçağı düşürmek için kafaya koymuşum.
kapıyı kapattıktan sonra hemen laka çekeyim demem yani. Hani onunla uğraşmam. Ne olur kapının şifresini girerlerse laka çekerim, o ayrı konu. Hani anlarım ama zaten çok da kullanılan bir şey olmadığı için insanlar da bunu düşünmez zaten yani. Düşündüğünü varsayalım. Yani ama bunu sürekli çat 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 yaptığını düşünmüyorum. Bu aklıma takılan birinci konuydu. Ayrıca ses kaydını dinlediniz. İşte içeriden bağırışmalar, çağrışmalar geliyor. Tak 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 işte kapıda sesler oluyor falan. Uçak hızla daha çarpmıyor mu abi? Yani bu ne rahatlık? Onu anlamış değilim yani. Ayakta nasıl durabiliyorsunuz? Yani aslında yani yerde yuvarlanmaları gerekmiyor mu? Orasını bilmiyorum. Belki bir alçalma sekansına girmiştir belki ama enteresan geldi bana. Hani bilen varsa açıklasın. Yani bir pilotaj bilgim olmadığı için bunu tam olarak bilmiyorum ama hani zaten bu uçağı da pat diye düşüremezsiniz. Çünkü bunların bir protection'ları var. Bir de yapılan açıklamada kaptan baltayla kapıyı açmaya çalışmış. Baltayı nereden buldu? Balta normalde kokpitte olur. Yani bunun galeye mi koydular? Yolcuların içine balta mı bıraktılar? Belki şirkete göre değişiyor olabilir ama böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Varsa da yanlış bir şey yani. Bu arada hani bu kokpit kapısını kilitleyen kokpit door locking sistemin bilgisayarı var ya, işte tam kokpitte başüstü panelinde. Üzerinde 2 tane delik var. Bu 2 delikten geçen hava içeride bir basınç farkını algılıyor ve ani bir basınç değişikliğinde, işte bu uçak düşmelerinde falan, kokpit kapısını otomatik olarak açıyor. Bu o kadar hassas bir şey ki buna gidin üfleyin, kapı yine açılır. Yani burada da bir karışıklık var. Neyse. Şimdi bu uçaklarda Ground Proximity Warning System diye bir sistem var. Bu sistemin çok fazla özelliği var. Onlara burada girmeyeceğim ama bizi asıl ilgilendiren bu bilgisayarın bir özelliği. Terrain Warning Awareness System. Bu sistem ne yapıyor? Normalden aşırı derece hızlı bir yaklaşma algılarsa ilk önce bir sync rate ikazı üretiyor. Böyle bir ses duyduk mu? Duymadık. Ve bu alçalma devam ederse bir alarm gelir böyle. Buna whoop whoop derler. Whoop whoop diye böyle bir ses çıkar. Ardından pull up diye bir uyarı gelir. Terrain, pull up. Bunu da duymadık. Bu sistem deaktif edilir mi? Edilir. Ne zaman deaktif edilir? Flapları açması lazım ve iniş takımlarını indirmesi lazım. Ama iniş takımlarını da indiremez. Niye? Çünkü A320 uçaklarında hız 260 knot'un altına gelmeden safety valve bu iniş takımının açılmasına izin vermez. Dolayısıyla iniş takımları da açılmaz. Ama böyle bir ses duymadık. Peki şuna ne diyorsunuz? Şimdi bu kazayı National Geographic'ten izleyin. Orada bu sesler duyuluyor. Yükselin. Çok alçak. Zemin çok alçak. Yükselin. Germanwings cevap verin. Beni duyuyor musunuz? Niye? Çünkü National Geographic'te oradaki hatayı fark etmiş. Bunlar bilinçli olarak mı yapıldı yoksa yapılmadı mı bilmiyorum. Benim aklıma şu geliyor. Yani kaza olduktan sonra bir şey açıklamaları gerekiyordu. Hızlı bir senaryo yaptılar. İşte kapıya vurdular, bir şeyler yaptılar falan. Ama orada bir hata yapıldı ve bu şekilde medyaya sunuldu. Zaten herkes de uçaktan anlamadığı için millet de bunu yedi diye düşünürüm. Olay farklıdır, orasını bilmiyorum. Sadece benim bilgime göre bu şekilde olması gerekiyor. Yani uçağın vermesi gereken tepkiler bunlar. Belki o uçuşun ayrı fazları vardır, bir şeyleri vardır. Orasından tam emin değilim. Konuyu daha detaylı bilen varsa yorumlara yazabilir. Sonuçta ben burada sadece gözlem yapıyorum. Eğer benim düşündüğüm gibi ise en güzel kurtulma yolunu seçmişler. Suçu ölünün üstüne atmışlar. Sonuçta milyon dolarlık bir sektör. Yani benim uçağımda arıza vardı demek şirketi kötülemek oluyor. Bunu da kimse kanıtlayamaz. Yani ben bir ses kaydı yayınladım. Bak bu uçağın dedikten sonra hayır canım bu uçaktaki ses kaydı değil diyemezsiniz. Dolayısıyla suçu ölünün üstüne atarsanız bunu kimse ispat edemez. Ayrıca uçak 24 yaşında bir uçakmış. Bayağı da yaşlı. Yani 24 yaşında bir uçakta bayağı da arıza olabilir yani. Neyse. Belki de ben çok film izledim. Arada böyle videolar yaparız. Uçak kazalarını irdeleriz. Şimdilik bu kadar. Umarım yeni konseptimden memnun kalmışsınızdır.
Görüşmek üzere.